Herkese merhaba. Ya, yapay zeka hayatımızı ne kadar kolaylaştırıyor değil mi? Ama işte bu rahatlığın pek konuşulmayan bir yanı, belki de ödediğimiz bir bedel var. İşte bugün tam da bu konuya dalıyoruz. Bu inanılmaz kolaylığın gizli bedelleri neler olabilir? Şimdi gelin en baştan dürüst olalım ve kendimize şu soruyu soralım. Yapay zeka size bir sürü zaman kazandırıyor. Peki ama karşılığında ne alıyor? Aslında bütün sohbetimiz, bütün analizimiz tam da bu sorunun etrafında dönecek. İşte uzmanların bilişsel bedel dediği bir şey var. Bu tam da yapay zeka araçlarına çok fazla yaslandığımızda ortaya çıkıyor. Ve işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Çoğumuz bu bedeli ödediğimizin farkında bile değiliz. Peki tam olarak nedir bu bilişsel bedel? Uzmanlar buna bilişsel yük devri diyorlar. Şöyle düşünün, çok basit bir örnek. Bilmediğiniz bir yere giderken gözünüzü bir saniye bile navigasyondan ayırmıyorsunuz. Ne oluyor? Beyniniz yolu öğrenmek için zerre kadar çaba sarf etmiyor. Ya da şöyle hayal edin, sizin yerinize başka biri şınav çekiyor. Kulağa harika geliyor değil mi? Ama uzun vadede kaslarınız için pek de iyi bir haber değil bu. Aslında bu durumu aklımızda daha iyi canlandırmak için harika bir benzetme var. Gelin ona bakalım. İşte o harika benzetme, eleştirel düşünme kası. Beynimizi, zihnimizi bir kas gibi düşünelim. Vücudumuzdaki herhangi bir kas gibi eleştirel düşünme becerilerimizin de güçlü kalması için sürekli düzenli olarak çalıştırılması gerekiyor. Peki biz ne yapıyoruz? Zihinsel olarak ağır işleri, o antrenmanı yapay zekaya devrediyoruz. Sonuç, kaslarımız yavaş yavaş zayıflamaya, erimeye başlıyor. Ve sakın bunun sadece hoş bir benzetme olduğunu düşünmeyin. Hayır, araştırmalar bu zayıflayan kas meselesini çok net verilerle ortaya koyuyor. Özellikle de genç kullanıcılar arasında yapay zekaya karşı ciddi bir bağımlılık gözlemleniyor. Ve bu bağımlılık eleştirel düşünme testlerindeki daha düşük puanlarla doğrudan ilişkili çıkıyor. Bu gerçekten üzerinde durup düşünmemiz gereken bir şey. Şimdi bir an duralım ve kendimize karşı dürüst olalım. Hiçbir e-posta yazarken, bir metin çevirirken ya da basit bir soruya cevap ararken yapay zekanın size sunduğu öneriyi bir de ben düşüneyim demeden, hiç sorgulamadan kabul ettiğiniz oldu mu? Olduysa emin olun yalnız değilsiniz. Peki, durum bu kadar vahim mi? Hemen karamsarlığa kapılmaya gerek var mı? Kesinlikle hayır. Çünkü şimdi hikayenin yönünü değiştiriyoruz. Sorundan çözüme geçiyoruz. Ve bu durumu nasıl tersine çevirebileceğimize, o kasları nasıl yeniden çalıştırabileceğimize bakacağız. Aslında bütün çözüm iki kelime arasındaki o devasa farkı anlamaktan geçiyor. İkame etmek ve tamamlamak. Yani yapay zeka bizim düşünme sürecimizin tamamen yerini mi alıyor yoksa onu destekleyen, geliştiren bir araç mı oluyor? Bakın, hedefimiz asla birincisi olmamalı. Hedefimiz yapay zekanın beynimizin yerine geçen bir rakip değil, onu daha da güçlü kılan bir ortak olması. Peki, güzel. Bu ortaklığı, bu tamamlayıcı ilişkiyi nasıl kuracağız? Gelin şimdi bunu başarmak için atabileceğimiz somut, pratik ve uygulanabilir adımlara bakalım. İşte yol haritamız 4 adımdan oluşuyor. Aktif öğrenme, üst bilişsel beceriler, bağımsız analiz ve tabii ki eğitim. Hadi gelin ilkiyle hemen başlayalım. İlk stratejimiz aktif öğrenme. Yani ne demek bu? Grup tartışmaları yapmak, bir proje üzerine kafa yormak, bir problemi kendi başınıza çözmeye çalışmak gibi şeyler. Bunların hepsi bizi bilgiyle pasif bir şekilde değil, aktif olarak boğuşmaya zorlar. Bu da o meşhur bilişsel yükü kolayca devretmemizi engeller. Yani bir nevi beynimizi spor salonuna yazdırmak gibi bir şey bu. İkinci stratejimiz üst bilişsel beceriler. İsmi biraz havalı duruyor değil mi? Ama aslında çok basit bir şeyden bahsediyoruz. Kendi düşünme sürecimiz üzerine düşünme becerisi. Yani yapay zekayı kullanmadan hemen önce bir saniye durup kendinize sormak. Bir dakika ya, bunu kullanmak için gerçekten doğru zaman mı? Doğru yol bu mu? İşte bu küçük soru onu bilinçsiz bir alışkanlık olmaktan çıkarıp bilinçli bir ortağa dönüştürüyor. Üçüncüsü ve belki de en önemlilerinden biri bağımsız analiz. Yapay zekanın bize verdiği cevapları, çıktıları kutsal bir metin gibi değil de bir başlangıç noktası olarak görmeliyiz. Onu sorgulamak, doğruluğunu kontrol etmek, kendi analitik süzgecimizden geçirmek. İşte bu, o düşünme kasımızı çalıştırmanın en garanti yollarından biri. Ve son olarak dördüncü strateji eğitim. Bakın, araştırmalar ne kadar ilginç bir şey gösteriyor. Özellikle eleştirel düşünmeyi, sorgulamayı öğreten kaliteli bir eğitim, yapay zekanın olumsuz etkilerine karşı adeta bir kalkan görevi görüyor. Bu, yapay zekaya körü körüne güvenmeye karşı elimizdeki en güçlü savunma mekanizması olabilir. Yani toparlayacak olursak bütün mesele yapay zekadan korkup kaçmak değil.
Amaç onunla doğru, sağlıklı bir denge kurarak akıllı bir ilişki geliştirmek. Peki bu analizden cebinize ne koymalısınız? Birincisi, yapay zekanın bir bilişsel bedeli olabileceğinin farkında olun. İkincisi, eleştirel düşüncenizi bir kas gibi görün ve onu her gün çalıştırın. Üçüncüsü, yapay zekanın zekanızı ikame etmesine değil, onu tamamlamasına izin verin. Ve son olarak, daima direksiyonun başında kalmak için aktif öğrenme ve o üst bilişsel becerileri kullanın. Ve sizi üzerine gerçekten düşünmenizi istediğim son bir soruyla baş başa bırakıyorum. Bu soru, yapay zeka ile olan bütün ilişkinizi yeniden gözden geçirmenizi sağlayabilir. Siz yapay zekayı bir asistan olarak mı kullanıyorsunuz, yoksa farkında olmadan onu bir patrona mı dönüştürdünüz? Vereceğiniz cevap sadece sizin değil, hepimizin zihinsel geleceğini şekillendirebilir.